Elma sirkesi gerçekten harika bir şey. Son zamanlarda çok popüler oldu, hem de iyi bir nedenle. Çünkü sağlığımız için pek çok harika faydası var. Mesela kilo vermeye yardımcıdır, kalp sağlığını iyileştirir ve vücudu toksinlerden arındırır. Peki sevgili arkadaşlarım, hazır mısınız? Emin olun, hiç de karmaşık bir süreç değil. Her aşamayı kolay adımlarla tek tek anlatacağız. Her şeyden önce malzemelerimizi bir araya getirelim. Gösterimizin ana yıldızı tabii ki o güzelim elmalar. Elinizde hangi elma varsa onu kullanmaktan çekinmeyin. Mümkünse organik elma kullanmak çok iyi bir seçim olur. Değilse lütfen onları iyice yıkamayı unutmayın ve sirkemize yardımcı olması için sadece birazcık şeker. Birçok deneyimli sirke yapımcısı farklı elma türlerini karıştırmayı önerir. Tatlı elmaları biraz ekşi olanlarla birleştirmek harika dengeli ve zengin bir tat yaratabilir. En önemli şey, iyi durumda olan elmaları kullanmak. Peki bu işlem için hangi aletlere ihtiyacımız olacak? Büyük bir cam kavanoza ihtiyacımız var. Cam tercih edilen malzemedir çünkü mayalanan sirke ile tepkimeye girmez. Belki yaklaşık 2-3 litrelik büyük bir kavanoz ideal olur. Ayrıca keskin bir bıçağa ve sağlam bir kesme tahtasına ihtiyacımız olacak. Bunlar tahmin edebileceğiniz gibi elmaları hazırlamak için. Ve son olarak hava alan bir bez parçası. Tülbent gibi bir şey veya temiz ince bir mutfak bezi mükemmel olur. Bu bez kavanozumuzu örtecek. Tozu veya küçük meyve sineklerini dışarıda tutması gerekiyor ama aynı zamanda havanın serbestçe dolaşmasına da izin vermeli. Son olarak basit bir lastik bant veya bir parça ipe ihtiyacımız olacak. Bu sadece bezi kavanozun ağzına sıkıca tutturmak için. Doğa zor işin çoğunu bizim için yapıyor. Biz sadece biraz rehberlik ve destek sağlıyoruz. Şimdi elmaları o sihirli dönüşümleri için hazırlama zamanı. Öncelikle elmalarınızı çok ama çok iyi yıkayın. Elmaları soymakla uğraşmanıza gerek yok. Çekirdeklerini veya tohumlarını çıkarmanıza da gerek yok. Kabukları ve çekirdek evleri aslında iyi bir sirkeye katkıda bulunan faydalı şeyler içerir. Elmaları basitçe küçük parçalar halinde kesin ya da kabaca doğrayabilirsiniz. Bu yüzey alanını artırır ve daha kolay parçalanmalarına yardımcı olur. Tüm elmalarınız güzelce doğrandıktan sonra onları büyük cam kavanozunuza koyma zamanı. Kavanozu elma parçalarıyla yaklaşık yarısına kadar, belki biraz daha fazla doldurun. Onları çok sıkı doldurmamak önemli. Hareket etmeleri ve suyun dolaşması için biraz boşluk bırakmamız gerekiyor. Şimdi şekerimizi ekleyeceğiz. Bu boyutta büyük bir kavanoz için yaklaşık 1 veya 2 yemek kaşığı şeker yeterli olacaktır. Bu şeker öncelikle son üründeki tatlılık için değil, onun yerine iyi bakteriler ve mayalar için önemli bir besin görevi görür. Onların işe başlamasına ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Sırada suyumuz var. Temiz, tercihen filtrelenmiş suyu kavanozdaki doğranmış elmaların üzerine dikkatlice dökün. Tüm elma parçalarını tamamen kaplayacak kadar su eklediğinizden emin olun. Hepsi su yüzeyinin altında kalmalı. Birkaç parça inatla yüzeye çıkarsa bu aşamada bu oldukça normaldir. Kavanozun üstünde biraz boşluk bırakmayı unutmayın. Yaklaşık 5 ila 7 santimetre ya da birkaç parmak kadar yeterli olacaktır. Bu boşluk mayalanma süreci için çok önemli. Karışımın nefes alması için alana ihtiyacı var ve bazen mayalanırken biraz köpürebilir. Son olarak kavanozu örtmemiz gerekiyor. Temiz bez parçasını alın. Ağzını tamamen kapattığından emin olarak kavanozun ağzına dikkatlice örtün. Bezi lastik bandınızla veya bir parça iple sıkıca sabitleyin. Bu adım son derece önemli. Bez bir engel görevi görür, istenmeyen ziyaretçileri, özellikle de o sinir bozucu meyve sineklerini dışarıda tutar. Meyve sinekleri mayalanan meyvelere bayılır. Ancak bez hava alır, bu yüzden havanın dolaşmasına izin verir. Hava, sirkeyi oluşturan bakterilerin işlerini yapması ve alkolü sirkeye dönüştürmesi için gereklidir. Elma karışımımız şimdi tamamen hazır. Şimdi biraz sabır gerektiren bir döneme giriyoruz.
Elma karışımını içeren kavanozunuzu nispeten karanlık ve hep aynı sıcaklıkta ılık bir yere koyun. Doğrudan güneş ışığından kaçının. Çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı. Normal oda sıcaklığında bir yer genellikle gayet iyidir. İlk bir hafta, belki 2 hafta boyunca karışımı her gün karıştırmak çok önemli. Bu iş için temiz bir tahta veya metal olmayan plastik kaşık kullanın. Karıştırmak, yüzeyde herhangi bir küf oluşumunu önler. Ayrıca mayaları ve bakterileri dağıtarak daha verimli çalışmalarına yardımcı olur. Muhtemelen bazı kabarcıkların oluşmaya başladığını göreceksiniz. Bu harika bir işaret. Bu, mayalanmanın aktif olarak gerçekleştiği anlamına gelir. Yaklaşık 2 ila 4 hafta sonra köpürme hareketinin epey yavaşladığını fark edeceksiniz. Yüzmekte olan elma parçaları kavanozun dibine doğru batmaya başlayacak. Bu değişiklikleri gördüğünüzde karışımı süzme zamanı gelmiş demektir. Temiz bir kase ve başka bir temiz bez parçası, tülbent gibi veya ince delikli bir süzgeç hazırlayın. Kavanozdaki sıvıyı bezden veya süzgeçten temiz kaseye dikkatlice dökün. Şimdi kasede olan şey bulanık bir sıvıdır. Bu sizin genç, gelişmekte olan elma sirkeniz. Olgunlaşması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu süzülmüş bulanık sıvıyı temiz bir cam kavanoza geri dökün. Orijinal kavanozu sıcak su ve sabunla iyice yıkayıp sonra iyice durularsanız tekrar kullanabilirsiniz. Bir kez daha kavanozu temiz bir bezle örtün ve lastik bant veya iple sabitleyin. Onu tekrar belirlediğiniz karanlık ılık yerine koyun. Şimdi ikinci mayalanma aşaması için biraz daha beklemeliyiz. Bu aşama 4 ila 6 hafta daha sürebilir. Hatta muhtemelen daha da uzun. Sıcaklığa ve özel koşullara bağlı. İlk birkaç haftadan sonra belki haftada bir tadına bakın. Hoş bir ekşilik kazandığında ve size sirke gibi geldiğinde hazır demektir. Saklamak için sıkı kapaklı temiz şişelere dikkatlice dökebilirsiniz. Kiler veya dolap gibi serin, karanlık bir yerde saklayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.